Bir tarafta Batı'nın kapılarını sarsan bir gaza ehli, Konstantiniye'nin fatihi, Osmanlı'nın kudretli sultanı, Fatih Sultan Mehmet Han. Diğer tarafta Türk'ün doğudan yükselen yıldızı, Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan toprakların hakimi, Akkoyunlu hükümdarı, Uzun Hasan. İki Türk hükümdar, iki cihan iddiası ve kaderin yazdığı kaçınılmaz hesaplaşma. Tarih 11 Ağustos 1473. Bugün, Türkiye'nin doğusunda yer alan Tercan ile Erzincan arasındaki geniş ovada, iki Türk devleti, kaderlerini belirleyecek bir hesaplaşmaya hazırlanıyordu. Bir tarafta, fetihleriyle Batı'yı titreten Osmanlı Sultanı, Fatih Sultan Mehmet Han. Diğer tarafta, doğuda sınırlarını Fırat'tan Maverün Nehir'e kadar genişletmiş, Akkoyunlu Türk hükümdarı Uzun Hasan. Bu kez kılıçlar yabancıya değil, aynı dili konuşan, aynı inanca sahip Türkiye çekilecekti. Ufukta önce sancaklar belirdi. Rüzgarla dalgalanan o sancakların ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çağının en ileri harp teknolojisi olan topları meydana doğru ilerledi. Savaş alanına gelen Osmanlı ordusu muazzam bir disiplin içinde yerini alıyordu. Ana formasyon 3 kola ayrılmıştı. Merkezde Yeniçeriler ve Kapıkulu askerleri. Ordunun kalbi oradaydı. Sağ kanatta Şehzade Bayezid'in Rumeli kuvvetleri. Sol kanatta Şehzade Mustafa'nın Anadolu askerleri. Her birlik hesaplanmış, her adım ölçülmüştü. Sultan ise ordusunun önünde ilerliyor, meydanı sessizce süzüyordu. Kaynaklara göre Osmanlı ordusunun mevcudu 70.000 ile 100.000 arasındaydı. Ancak bu ordunun asıl gücü sayısı değildi. Ateş gücüydü. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul surlarını yıkan topların daha gelişmişlerini bu sefere getirmişti. Uzun menzilli toplar ve sayısı ciddi şekilde artırılmış tüfekli Yeniçeriler. Sultanın hesabı açıktı. Bu meydanda savaşın kaderini kılıç değil, barut belirleyecekti. Karşı tarafta ise farklı bir savaş anlayışına sahip bir devlet vardı. Akkoyunlular. Çeviklerdi, hızlıydılar ve neredeyse tamamı atlı birliklerden oluşuyordu. 70.000'i aşkın Türkmen süvarisi, geniş bir yay şeklinde açılarak Osmanlı dizilişinin karşısına yerleşti. Merkezde Uzun Hasan vardı. Sağ kanatta oğlu Zeynel Mirza. Sol kanatta Uğurlu Mehmet. Bu, Karakoyunlu ve Timurlu hükümdarlarını mağlup etmiş bir hükümdarın ordusuydu. Ancak Uzun Hasan aslında bu hesaplaşmayı açık meydanda yapmak istememişti. Tokat baskınıyla başlayan süreçte Osmanlı ordusunu ilerleyiş halindeyken durdurmak için bir pusu planladı. Dar geçitleri ve engebeli arazileri kullanarak Osmanlı düzenini bozmayı hedefliyordu. Fakat sol kanatta ilerleyen
Şehzade Mustafa'nın Anadolu birlikleri tehlikeyi erken fark etti. Dağ hattını dolanarak pusunun arkasına sarktılar ve baskıyı kırdılar. Uzun Hasan'ın baskın planı tutmamıştı. Bu yüzden ilerleyen Osmanlı ordusuyla açık meydanda savaşmak zorundaydı. Ve şimdi iki ordu açık ovada karşı karşıyaydı. Aralarında dar bir dere uzanıyordu. Küçük bir su hattı. Fakat iki dünyayı ayıran bir sınır gibi. Bir tarafta hız ve manevra, diğer tarafta top ve tüfek. Fatih atının üzerinde meydanı izliyordu. Uzun Hasan karşı tepeden onu süzüyordu. Diplomasi bitmişti. Kader o derenin iki yakasında yazılacaktı. Muharebeyi başlatan hamle, Uzun Hasan'ın sağ kolunda yer alan oğlu Zeynel Mirza'dan geldi. Akkoyunlu hafif mızraklı süvarileri, tozu dumana katarak Şehzade Mustafa'nın üzerine doğru at sürdüler. Osmanlı sol kanadında bulunan Şehzade Mustafa, nehri geçerek saldırıyı karşılamak üzere ileri çıktı. Ve böylece Anadolu'nun kaderini belirleyecek Otlukbeli Muharebesi başlamış oldu. İki ordunun süvarileri birbirine karıştığında, meydan bir anda çelik, toz ve kan girdabına dönüştü. Kıyasıya bir mücadele başlamıştı. Zeynel Mirza'nın komuta ettiği Akkoyunlu sağ kanadı, Osmanlı mukavemeti karşısında beklemedikleri bir dirençle karşılaştı. Osmanlılar sadece saldırıyı durdurmakla kalmadı. Adım adım karşı taarruza geçerek Akkoyunluları merkeze doğru itmeye başladılar. Muharebenin en kızgın anında savaşın kaderini değiştirecek bir hadise yaşandı. Zeynel Mirza çarpışmanın hengamesinde atından düştü. Bir anda Osmanlı askerlerinin arasında kaldı. O sırada bir Osmanlı neferi olan kılıççı Ahmet, kılıcını tek hamlede indirdi ve Zeynel Mirza'nın başı gövdesinden ayrıldı. Mirza'nın kesik başını mızrağının ucuna takarak havaya kaldırdı. Komutanlarının kesik başı Osmanlı saflarında yükselirken, Akkoyunlu askerlerinin yüreğine tarifsiz bir korku çöktü. Bu, sıradan bir kayıp değildi. Bu bir kader anıydı. Az önce hücum nidasıyla ileri atılan süvariler, şimdi gözlerinin önündeki manzara karşısında dona kalmıştı. Önce nizam sarsıldı. Ardından komuta zinciri koptu. Meydandaki düzen yerini kaosa bırakıyordu. Sağ kanat henüz yıkılmamıştı. Ama artık ayakta durmak için savaşıyordu. Çöküş yaklaşmaktaydı. Bu sırada Şehzade Bayezid komutasındaki Osmanlı sağ kanadı da Akkoyunlu sol kanadına saldırmış ve bu kanadı perişan etmişti. Şehzade Bayezid ve Şehzade Mustafa, Akkoyunlu ordusunun iki kanadını birer birer çökertirken, meydan artık Osmanlı lehine dönmeye başlamıştı. Tam o sırada savaşın ortasında bir haber ulaştı. Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Mirza öldürülmüştü. Bu haber kılıç yarasından daha derindi. Uzun Hasan atının üzerinde donup kaldı. Bir hükümdar değil,
evladını kaybetmiş bir baba vardı artık. Yanında bulunan Karamanoğlu Pir Ahmet'e dönerek öfkeyle haykırdı. "Hanedanın harap olsun. Beni ciğerparemden ettin. Bunca dilaverden kopardın. Adımı bednam eyledin. Benim Osmanoğlu ile ne işim vardı?" Bu sözler bir ittifakın çöküşüydü. Zira Karamanoğlu Pir Ahmet, Uzun Hasan'ı Osmanlı'ya karşı kışkırtmıştı. Uzun Hasan, Osmanlı'ya meydan okumanın bedelini en ağır şekilde ödüyordu. Çünkü gerçekte Osmanlıların Akkoyunlularla doğrudan bir meselesi yoktu. Fatih Sultan Mehmet yıllardır Batı'da Haçlı koalisyonlarıyla mücadele ediyordu. Ancak Uzun Hasan, Tokat ve Kayseri istikametine yönelmiş, Anadolu'nun kalbine dokunmuştu. Rivayet edilir ki Fatih Sultan Mehmet, bu haberi aldığında öfkesinden kış ortasında sefere çıkmak istemiştir. Devlet erkanının telkinleriyle sakinleşmişti. Ama artık geri dönüş yoktu. Artık Akkoyunlu kanatlarının çöktüğünü gören Fatih Sultan Mehmet, beklediği anın geldiğini anladı. Topçu birliklerine emir verildi. Ateş! Nehrin öte yakasından gelen o gürleme, Akkoyunlu saflarında önce şaşkınlık, ardından dehşet yarattı. Demir gülleler merkezin tam ortasına düşüyor. Toprakla birlikte düzeni de havaya savuruyordu. Top sesleri vadide yankılanırken, duman bulutları Akkoyunlu merkezini örtmeye başladı. İşte o anda kanatlarda işi bitiren şehzadeler harekete geçti. Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayezid, dağıttıkları kanatlardan merkeze doğru yöneldiler. Önlerinde bozulan Türkmen safları, arkalarında Osmanlı topçusunun durmak bilmeyen ateşi vardı. Uzun Hasan, topçu atışlarının açtığı gedikleri kapatmaya çalıştıysa da, ordu çözülmeye başlamıştı. Kanatlar yoktu. Merkez sarsılıyordu. Dumanın içinden Osmanlı sancakları görünüyordu. Ve o an Uzun Hasan yenilgiyi kabul etti. Boz atına atladı ve harp meydanını terk etti. Onun çekilmesiyle birlikte Akkoyunlu merkezinin direnci de kırıldı. Savaş bitmişti. Akkoyunlu Sultanı, Uzun Hasan'ın savaş alanını terk etmesiyle ordusu da dağıldı. Kazanan Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet olmuştu. Zaferin ardından Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu Sultanını takip ettirmedi. Bunun sebebi açıktı. Kendisi gibi Türk ve Müslüman olan Akkoyunlu ülkesine dokunulmasını istemiyordu. "Neden üzerlerine gitmiyoruz?" diye soranlara cevabı netti. "Gayemiz saltanat yıkmak değil, Uzun Hasan'a haddini bildirmekti. İslam memleketlerini tahrip etmek doğru değildir. Gaza meydanları dururken Müslümanlarla uğraşmak bize yakışmaz." Bu sözler bir hükümdarın değil, bir imparatorluğun bakışını yansıtıyordu. Otluk belindeki zafer, Akkoyunlu'ya karşı umut besleyen Haçlı dünyasında da büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Artık hem doğuda hem batıda şu gerçek kabul edilmişti. Osmanlı Devleti, çağın en güçlü askeri kuvvetiydi. Ve bu güç, yükselişinin henüz başındaydı. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.